Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde sarı ve siyah tonlarında 2 tane patiklik ip kullandım. Şişlerimizi hanımlar böyle 3 numara kısa 2 şiş. Hemen modelimi göstereceğim. Buyurun, modelimiz böyle. Çok şık, çok güzel bir patik oldu. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Hanımlar, bu patiğimize hemen şu bölümden başlıyoruz. Önce ön bölümünü, desenli bölümünü tamamlıyoruz. Ardından tabanımızı kesiyoruz. Sonra arka bölümleri örüyoruz. Bu arka bölümlerinde hanımlar ben 3 tane şiş kullandım. Kısa şiş, misinalı şişlerle de bu arkaları yapılabilir. Patiğimin hiçbir yerinde dikiş yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize 7 ilmek olarak başladım ben hanımlar. 7 ilmek atacağım öncelikle. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6 ve şu da 7. ilmeğim. 7 ilmeğimi attım. Ardından şu ipimin ucunu kendine bağlıyorum. Şuraya bir tane düğüm attım. Şimdi hanımlar, yapacağımız işlem şu: haroşa öreceğiz. Siyah ipimizle 2 diş haroşa öreceğiz. Ben örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm. Bu defa ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Burada bir diş haroşamız oldu. Şimdi bir diş haroşa daha öreceğim. Ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi düz örünce bir diş haroşa düşüyor. Şu an ön yüzde ilmeklerimi düz ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Tekrar 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Ön yüze bir diş haroşa düşecek. İp siyah olduğu için yani tek tek izah etmeye çalışıyorum detaya girerek. Evet hanımlar, burada siyahım ile 2 diş haroşamı oluşturdum. Şimdi sarı ipimize geçiş yapacağız. Hemen 2 diş haroşadan sonra modelimize başlayacağız. Gayet kolay bir model. Şimdi şu anda 7 ilmeğim var. Hanımlar bakın, 7 sağda 3, solda 3, ortada tam 1. Bu bir ilmeğin sağında ve solunda artırmalar yapacağız. Modelimizi de kuracağız. Şimdi ilk 3 ilmeğimi sarı ipimle örerek başlayacağım. İlk 3 ilmeğimi sarı ile örüyorum. Şu birinci ilmeğim. Düz örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Şu ikinci ilmeğim. Hemen 2 ilmekten sonra şu sarı ipimin ucunu da siyaha bağlayayım hanımlar, patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle 2 tane düğüm attım buraya. Şöyle. Şu da 3. ilmeğim. İlk 3 ilmeğimi sarı ile ördüm. Burada hanımlar yapacağım işlem şu. Tam bakın, ortada bir tane siyahım var. Bu siyahın sağına denk gelen bölümde şöyle bir adet ilmek atıyorum. Artırmamı yaptım sarı ipim ile. Ortadaki bir siyahımı örmeden alıyorum. Bir siyahı örmeden aldım. Tekrardan yanına bir tane ilmek daha ipimi parmağıma dolayıp ilmek atıyorum. Bakın, ikinci artırmamı yaptım. Şimdi kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Artırmalarımız artık bu ortadaki siyah ilmeğin sağından ve solundan yapıyoruz. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine sarı ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın, sarılarımı düz örüyorum. Ön yüze haroşa düşüyor. Ortadaki siyah ilmeğimi, bakın ipim benden tarafta, bir ilmeği örmeden aldım. Tekrardan bu artırdığım ilmek dahil ilmeklerimi düz ördüm. Artırmamızı yaptık. Şimdi 9 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde sonuncu ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar geri döndüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Siyah ipimi alıyorum. 2 sıra sarı ipimizi, 2 sırada siyah ipimizi kullanıyoruz. Şimdi bu aşamada hanımlar yapacağımız işlem şu: İlk ilmeğimi siyah ile örüyorum. Normalde burada 3 tane sarım vardı. Bu 4. sarım, artırma yaptığım sarı ilmeğimdi hanımlar. Yapacağımız işlem şöyle: tam ortadaki sarı ilmeğimi örmeden alacağım. 3 tane sarımın ortasını örmeden alacağım. Hemen yanındaki 2 sarı ilmeğimi siyah ile ördüm. Bakın, tam ortadaki siyah ilmeğime geldim. Her defasında ön yüzde artırma yapıyoruz. Bakın, yine bir tane artırma yaptım. Bu defa ilmeğimi hanımlar, bakın şu ortadaki ilmeğimi siyah ipimle model yaparken öreceğim. Sarı yaparken örmüyorum. Siyahımı ördüm. Hemen siyahımın orta ilmeğimin soluna da bir tane artırmamı yaptım. Yanına 2 ilmeğimi daha ördüm. Bir sarımı örmeden alıyorum ve sonuncu sarı ilmeğimi düz ördüm.
Model ilerledikçe daha da kolaylaşacak. Devam ediyorum. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ip benden tarafta, sarı ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu siyah ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Hemen şöyle alıyorum ilmeklerimi. Bakın siyah ilmeklerimi düz örüyorum. Sadece şu ortadaki direk ilmeğim var ya, sağında ve solunda artırma yaptığımız. Sadece bunu ters örüyorum. Diğer siyah ilmeklerimi düz örüyorum. Bu ortadaki siyah ilmeğimiz ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örülecek. Orta direk ilmeğimiz. Yine ipim benden tarafta, bakın sarımı örmeden aldım. Arka yüzde kenar ilmeğimi siyah ile ters örüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Tekrardan şöyle sarımı alıyorum elime. Bakın ilk 3 ilmeğimi sarı ile öreceğim. Bakın şu ilk ilmeğim, şu 2, şu da 3. Her defasında modeli 3 sarı örerek başlayacağız. 3 sarımı ördüm. Şu modellerimi hanımlar ördükçe, büyüdükçe kendini gösteriyor. 3 sarıdan sonra bir siyahı örmeden aldım. Hemen yanına bir ilmek daha sarımı örüyorum. Bakın tam orta ilmeğime geldim, direk ilmeğime. Hemen bunun sağına sarı ipimle artırmamı yapıyorum. Eğer ki sarı ile örüyorsak artırmayı sarı ile yapıyoruz. Siyah ile örüyorsak siyah ile artırma yapıyoruz. Ortadaki siyahımı örmeden alıyorum. Sarı ile ördüğümüz anda örmeden alıyoruz. Ardından hemen buraya yine bir ilmek daha artırma yaptım. Yanına bir sarı daha örüyorum. Tam ortadaki siyahı örmeden aldım yine. Son 3 ilmeğimi sarı ile örüyorum. Şöyle düzelteyim. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sarı ilmeklerimi düz örüyorum. İp benden tarafta, siyahımı örmeden alıyorum. Sarılarımı düz örüyorum. İp benden tarafta, siyahımı örmeden aldım. Sarılarımı örüyorum. Şöyle şu birinci sarım, şu 2, siyahımı örmeden aldım. 3 sarı ilmeğimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Unutmadan. Şimdi döndük, tekrar siyah ipimi elime aldım. Bu aşamada hanımlar bakın 3 tane sarı var ya, bu bir tane sarıları, ortadaki sarıları örmeden alacağız. Bakın ilkini ip geçişi olduğu için burada örüyorum. Bakın bu ortadaki sarımı örmeden aldım. 3 siyah, bir tane sarıyı burada örmeden alıyorum. Bakın burada da tam ortaya bak, 3 siyah 1 sarı, 3 siyah 1 sarı şeklinde model ilerledikçe devam ediyor. Orta direk ilmeğime geldim. Hemen artırmamı yapmayı unutmuyorum. Orta direk ilmeğimi yine düz ördüm. Tekrar yanıma artırma yapmayı unutmuyorum. Buradaki ilk sarıyı örmeden aldım. 3 ilmek siyah örüyorum. 1, 2, 3. Bir sarıyı örmeden aldım. Son ilmeğimi siyah ipim ile ördüm. Her defasında model artarak gidecek. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sarım ipim benden tarafta. Sarıyı örmeden alıyorum. Siyah ilmeklerimi düz örüyorum. Sarıyı örmeden alıyorum. Hemen buradaki ilk artırma yaptığım siyahı düz ördüm. Ortadaki siyahı, bakın orta direk ilmeğimi arka yüzde ters ördüm. Tekrar artırdığım siyahı düz örüyorum. İp benden tarafta, sarımı örmeden aldım. 3 siyahımı örüyorum. Yine siyah ipim benden tarafta, sarımı örmeden aldım. Son kenar ilmeğimi de siyah ipimle ters olarak ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Tekrar sarımıza geçiyoruz. Her defasında modele 3 sarı ile başlıyorduk. Şu birinci sarım. Şu 2, şu da 3. 3 sarı, bir siyahı örmeden alıyorum. 3 tane sarı örüyorum. Ardından bakın yine artırma zamanı. Orta direk ilmeğime geldim. Yeri burada, tam ortada. 3 sarıdan sonra artırma denk geldiği için bir ilmek artırdım. Buradaki bir siyahı örmeden aldım. Hemen siyahın soluna da artırmamı yapıyorum. 3 tane sarımı örüyorum. Tam ortadaki bakın bir siyahımı örmeden aldım. Kenardaki 3 ilmeğimi sarı ile ördüm. Bu şekilde. Geri dönüyorum, arka yüzde sarılarımı normal düz olarak öreceğim. İpim arka yüzde, siyahları örmeden alıyorum. Sarılarımı düz olarak örüyorum. İpim arka yüzde, siyahımı örmeden aldım. Sarılarımı düz olarak örüyorum. Siyahımı örmeden aldım. 2 sarımı düz ördüm. Arka yüzde kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine ip değişikliği yaptık. Ön yüzdeyiz hanımlar, devam edeceğiz. Siyah ile başlarken bir siyah örüyoruz. Tam ortadaki bir sarıyı örmeden aldım. 3 siyah, bir sarı örmeden alıyorum. Tekrardan 3 siyah, 1, 2, artık orta ilmeğime geldim yine. Hemen buraya artırmamı yapıyorum.
Ortadaki bir siyahımı düz ördüm. Hemen buraya 2 tane daha siyah örüyorum. Bakın buradaki bir sarıyı örmeden aldım. Yeniden 3 siyah, bir sarıyı örmeden aldım. Sonuncu ilmeğimi de siyah ipim ile örüyorum. Model hanımlar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın ipim benden tarafta. Sarımı örmeden alıyorum. Siyahlarımı örüyorum. İp benden tarafta. Sarımı örmeden aldım. Siyahlarımı düz örüyorum. Bakın tam ortadaki siyahıma geldim. Bunu ters öreceğim hanımlar. Bakın orta direkt ilmeğimi ters olarak öreceğim. Şöyle. Orta direk ilmeğimi ters ördüm. Buraya da hanımlar artırma yapmayı unutmuşuz. Hemen alttan şöyle ilmeğimizi çaprazlamasına artırma yapmış gibi alalım. Bu ilmeğimi örüyorum. Bu orta direk ilmeğin sağından ve solundan artırma yapacağız hanımlar. Ben artırma yapmayı unuttuğum için bakın şu aradaki ip geçişi şunu. Şöyle çaprazlamasına alıyorum. Bunu tekrardan şöyle ördüm. Şöyle ortadaki direk ilmeğimi ters örüyorum. Böyle artırma yapmayı diğer patiğimde de birkaç kez unuttum. Artırma unuttuğumuz yerde sökmemize gerek yok. Bu şekilde ilmekleri toplayabiliriz. Tekrardan 3 siyah ilmeğimi düz ördüm. Sarımı örmeden alıyorum. Siyahlarımı düz örüyorum. Sarımı örmeden aldım ve son kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın yine ön yüzdeyiz. Tekrardan sarımıza geçiyoruz. Modelimize yine 3 sarı yaparak devam edip başlayacağız. Bakın 1, şu ikinci sarım, şu 3. 3 sarı, bir siyahı örmeden aldım. 3 sarı, bir siyahı örmeden aldım. Tekrardan 3 sarı diye gidiyoruz. Buraya bir sarı ördük. Bakın bu defa tam orta direk ilmeğime geldim. Hemen onun sağına artırma yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Direğimi hemen yanına bir tane daha artırma yaptım. Yanına bir daha sarı ördüm. Bakın. Burada 3. modeli de başlattık. Şu birinciydi. Şu ikinci, bu 3. Ortadaki bir siyahı örmeden alıyorum. 3 sarı. Ortadaki siyahı örmeden aldım. Son 3 ilmeğimi sarı ile örüyorum. Bu şekilde. Modelimiz kendini biraz göstermeye başladı bile. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzdeyim. Sarılarımı düz örüyorum. Siyahlarımı örmeden alıyorum. Bakın ip arka yüzde, siyahımı örmeden aldım. Sarı ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle. Siyahımı örmeden aldım. Sarılarım düz. Arka yüzde yapılacak işlem bu. Arkada artırma yapmıyoruz. Artırmalar sadece ön yüzde. Son kenar ilmeğimi ters ördüm. Şimdi geri döndük yine. Bakın ön yüzdeyiz. Tekrar siyahımı alıyorum. Siyah ile yaparken ilk ilmeği siyah ile örerek başlıyorduk. Tam ortadaki bir sarıyı örmedim. 3 siyah örüyorum. Bir sarı örmeden aldım. 3 siyah örüyorum. Bir sarı örmeden aldım. Bakın direk ilmeğime geldim. Hemen artırmamı yapıyorum. Ortadaki direk ilmeğimi siyah ipimle örüyorum. Direkleri siyahtayken örüyoruz, sarıdayken örmüyoruz hanımlar. Hemen direğimin soluna da artırmamı yaptım. Bir sarıyı örmeden aldım. Yeniden devam ediyorum. 3 siyah, bir sarı, 3 siyah, bir sarı ve son ilmeğimi sarı ile ördüm. Böyle. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine siyah ilmeklerimi düz öreceğim. Sarılarımı bakın örmeden alıyorum. Sadece ortadaki o direk ilmeğim, onu ters öreceğim. 3 siyahımı düz, sarımı örmeden aldım. Artırdığım ilmeğimi düz örüyorum. Direk ilmeğimi arka yüzde bakın ters ördüm. Yanındaki artırdığım siyahı da düz örüyorum. Sarıyı örmeden aldım. Arka yüzde yapacağımız işlem böyle. Yine 3 siyahımı ördüm. Sarımı örmeden aldım. Kenar ilmeğimi arka yüzde ters olarak ördüm hanımlar. Bu şekil. Şimdi tekrar ön yüzde sarı rengimizle devam ediyoruz. Yine ilk 3 ilmeğimi sarı ile örerek başlıyorum. 3 sarı, bir siyahı örmeden aldım. 3 sarı örüyorum. Bir siyahımı örmeden aldım. 3 tane sarı örüyorum. Bakın direk ilmeğime geldim. Direğimin soluna hemen sağına hemen artırmamı yaptım. Direk ilmeğimi örmeden alıyorum. Direğimin soluna da bir artırma yapıyorum. Ardından yine 3 sarı, bir siyahı aldım. 3 sarı, bir siyahı örmeden aldım. Kalan 3 ilmeğimi sarı ipim ile örüyorum.
Yeniden geri döndük. Arka yüzde sarılarımı düz öreceğim. Siyahlarımı örmeden alacağım. Üç sarımı düz örüyorum. Burada hatta artırma yaptık. 4 sarı var. Direkt siyah ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan burada 4 sarım var. Bir tane siyahımı örmeden aldım. Yeniden 3 siyahım var. Bir sarımı örmeden aldım. Kenar ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Tekrar dönüyoruz hanımlar. Ön yüzde siyah ipimizle devam edeceğiz. Her sırada model sayıları bakın hanımlar artıyor. Bu şekilde model sayıları artıyor. Bizde şu anda bakın 1, 2, 3 modelimiz oldu. 1, 2, 3.'ye geçtik. Bu bölümlerdeyiz. Siyahım ile devam ediyorum yine. Birkaç sıra daha anlaşılana kadar göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi siyah ile ördüm. Tam ortadaki sarımı örmeden aldım. 3 siyah, bir sarıyı örmeden alıyorum. 3 ilmek siyah, bir sarıyı örmeden aldım. Tekrardan 3 tane siyah öreceğim. 1, 2, 3. siyah kalmadan hanımlar bakın direğime geldim. Hemen artırmamı yapıyorum. Direğimizi siyah ipimizle örüyorduk. Tekrar direğimin soluna da bir artırma yaptım. Bu şekilde yanına 2 ilmek daha siyah örüyorum. Tam ortadaki sarıyı örmeden aldım. Devam ediyoruz. Bakın 3 siyah, ortadaki bir sarıyı örmeden aldım. 3 siyah, ortadaki sarıyı örmeden aldım. Son ilmeğimi siyah ile ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Siyah ilmeklerimi düz öreceğim. Sarılarımı örmeden alacağım. Sadece ortadaki direk olan siyah ilmeğimi arka yüzde ters öreceğim. Bakın orta direk ilmeğime geldim. Bunu ters örüyorum. Diğer siyahlarım düz. İp benden tarafta, sarıları örmeden alıyorum. Yine sarımı örmeden aldım. Kenar ilmeğimi arka yüzde ters ördüm. Bu şekilde. Bir model daha yapalım hanımlar. Gelişine göre modelde ilmekleri ayarlıyoruz. Yine 3 sarı ile başlıyorum. 3 sarı örüyorum. Bir siyahı örmeden aldım. 3 sarı, bir siyahı örmeden aldım. 3 sarı örüyorum. Bir siyahı örmeden aldım. Yine 3 sarı örülecek. Fakat yine bakın direk bölgesine geldik. Burada hemen artırmamızı yapacağız hanımlar. Ortadaki direk ilmeğimi örmeden aldım. Direğimin soluna da hemen artırmamı yapıyorum. Yanına bir tane daha sarımı ördüm. Bakın direğin sağında ve solunda 2 sarımız var. 4. modelde başladı burada. Ortadaki bir siyahı örmeden aldım. Yine 3 sarı, bir siyahı örmeden aldım. 3 sarı, bir siyahı örmeden aldım ve son 3 ilmeğimi sarı ile örüyorum. Bu şekil. Yine arka yüze geldim. Burada da sarılarımı düz öreceğim. Siyahlarımı örmeden sağ şişime alıyorum. Bakın siyahımı örmeden aldım. Sarılarım düz. Siyahımı örmeden aldım. Sarılarım düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrardan geri döndük. Ön yüzdeyiz. Yine bir kere daha devam edelim. Siyah ile yaparken bir siyah örerek başlıyorduk. Ortadaki sarıyı örmeden aldım. 3 siyah, bir sarı. 3 siyah, bir sarı. 3 siyah, bir sarı. Bakın direk ilmeğime geldim. Direğimin hemen yanına siyahım ile artırmamı yapıyorum. Bu defa hanımlar direk ilmeğimizi siyah denk geldiği için örüyoruz. Hemen direğimin soluna da bir ilmek artırdım. Bir sarıyı örmeden aldım. Devamında tekrar 3 siyah, bir sarı, 3 siyah, bir sarı, 3 siyah, bir sarı ve sonuncu ilmeğimi siyah ile ördüm. Gördüğünüz gibi siyah ile de modelimizi yaptık hanımlar. Şimdi tekrar geri döneceğim. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimi, siyah ilmeklerimi düz örüyorum. Sarılarımı örmeden alıyorum. İlmek sayılarımız gördüğünüz gibi her defasında ön yüzde ikişer ikişer artıyor. Direğin
sağına ve soluna artırma yapıyoruz. Bakın artırma yaptığım ilmeğimi düz ördüm. Direk ilmeğimi arka yüzde siyah ipimle ters örüyorum. Yanındaki artırdığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Tekrar sarımı örmeden aldım. 3 siyahım düz. Sarımı örmeden aldım. 3 siyahım düz örülüyor. Sarımı örmeden aldım. 3 siyahım düz. Sarımı örmeden aldım ve kenar ilmeğim arka yüzde ters örülüyor. Evet hanımlar, bakalım kaç ilmeğimiz oldu artırmalardan sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 tane ilmeğimiz oldu hanımlar. Gördüğünüz gibi ilmek sayıları artıyor. Modelimizde zamanla her defasında bakın sarı model artış gösteriyor. 1, 2, 3, 4. modeli başlatmışız zaten birlikte. Böyle böyle gidiyor hanımlar modelimiz. Ben bu patiğimde, şişimde hanımlar toplamda 55 ilmeğim olana kadar bu şekilde modelimi kurdum. Zaten modelin kurulumu bu direğimizin sağında ve solunda ilmek artışlarıyla birlikte kendini gösteriyor. Bu nedenle iyice anlaşılsın diye ilk 3 modeli, hatta bakın 4. modelin başlangıcında sizlere gösterdim. Şişimizde böyle toplamda 55 ilmek olana kadar 55 ilmek yaptım ben. 55 ilmek olana kadar hem modelimize hem de artırmalarımıza devam edelim hanımlar. Sonrasında gelelim, ardından patiğimizin bu taban kısmını birlikte yapalım. Evet hanımlar, ben 55 ilmeğim olana kadar patiğimin bu ön bölümünü yaptım, geldim. Artık bu sarı modelimizi yapmayacağız hanımlar. Bu defa taban kesimini yapacağız. Öncesinde taban kesimine hazırlık olsun diye ilmeklerimizi siyah ipimizle öreceğiz. Hemen şu sarı ipimi de unutmadan şöyle keseyim. Artık sarı ipimizi kullanmayacağız. Siyah ile devam edeceğiz. Sarımın ucunu şöyle siyahıma bağlıyorum, sökülmesin diye. Şimdi sarı ipimi de çekeceğim. Hanımlar, bir diş haroşa öreceğiz siyah ipimizle. Şu anda ön yüzdeyiz. İlmeklerimin tamamını bakın siyah ipim ile sıra sonuna kadar öreceğim. Bu şekilde. Arka yüzde de yine ilmekleri düz olarak öreceğiz. Ön yüze bir diş haroşa düşecek böylece. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri örelim. Arka yüzde de yine haroşa olacak şekilde örelim. Tekrar burada buluşalım. Tabanımızı kesmeye başlayalım sonra. Evet hanımlar, bu şekilde bir diş haroşamı ördüm geldim siyah ile. Şimdi şu tabanımızı yapacağız. Yani bu bölümü. Bu bölümde haroşa örgü uygulaması yaptım. Tabanımız 11 ilmekten oluşuyor hanımlar. Tam orta kısma, burundan başlayarak bu bölümde tam orta kısma 11 ilmek ayıracağız. Zaten şişimizde 55 ilmek vardı. 11'i tabana gidince geriye 44 ilmek kalıyor. 44 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca bu yanlara da 22'şer ilmek düşüyor. Öncelikle ilk 22 ilmeğimi yine düz olarak öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ilmeğimi ördüm. 22 ilmekten sonra patiğimizin burun kısmı için, tabanı için bir 11 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi 11 ilmek daha ördüm. Saydığımız anda bu kenarda da 22 ilmeğimiz kalıyor. Sayalım: 4, 8, 12, 16, 20, 22. Şimdi hanımlar 11 ilmek üzerinden işlem yapacağız. Şimdi geri dönüyorum. İpimiz hep karşıda olacak. Taban kesimlerine başlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bakın haroşa örüyorum hanımlar. Şu üçüncü ilmeğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğimi ördüm. Tabanımıza 11 ilmek ayırmıştık. 11. ilmeği örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İlk kesimimi yaptım. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Bakın ilkini örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek örüyorum. 11.yi örerken şişimden de bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Kesimden sonra yine geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. 10 ilmek ördüm. 11.yi örerken bakın şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Yine geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. 11. de öndeki 2 ilmeği alarak kesimimi yapıyorum. 10 ilmek örüyoruz. 11. de kesim yapıyoruz. Kesimden sonra yine geri dönüyoruz. Hep ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek ördüm. 11. de şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Bu şekilde hanımlar tabanımızı 11 ilmek üzerinden öreceğiz. Biz bu kesme işlemine şu kenarlarda sağ ve sol şişimizde kenarlarda kalan ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu sağ ve soldaki ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin taban kısmını örelim gelelim. Evet hanımlar, bu yanlardaki ilmekler bitene kadar patiğimin tabanını 11 ilmek olarak kestim geldim. Şu şekilde. Şimdi patiğimizin şu yan bölümlerine başlayacağız. Kenarlardan ilmekler çıkaracağız. Videonun başına dediğimde buydu. Hani bu arka bölümleri 3 iş ile yaptım demiştim. Bu bölüme geldik. Şimdi hanımlar, en son ilmeğimi buradan kestim. Tabanda 11 ilmek var. Şimdi kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Şuradan bakın, ilk ilmeğimi şu sarı olan yere girerek çıkarıyorum. Bakın, sarı kenar ilmek yerine girdim. İlmeğin iki kanadına birden şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Sırasıyla bakın, ikinci ilmeğim, bir sarı bir siyah sırayla girerek çıkarıyorum. Şu üçüncü ilmeğim, sırada siyah var bir tane. Oradan ilmek çıkarttım. 4 oldu. 5, 6 ilmek oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, devam ediyorum. 20, 21, 22, 23, son kenar ilmek yerine girerek bir ilmek daha şöyle çıkartıyorum. 24. 24 ilmek çıkarttık hanımlar bu kenardan. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar, patiğimizin şu kenarlarına bakın. Şu bölümlerine ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Şimdi kenardaki 7 ilmeğim haroşa olacak. İlk ilmeğimi örmeden alacağım. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Haroşa düşmesi için düz örüyorum. 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşamı düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de bakın arka yüzdeyim, ters olarak öreceğim. Sadece haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz hanımlar, kenarlardaki 7'şer haroşamızı. Diğer ilmeklerimizi de ön yüzdeysek düz örgü olacak şekilde, arka yüzdeysek de şu anda olduğu gibi ters olacak şekilde örüyoruz. Bakın, şu taban bölüme geldim. Burada da hanımlar yine 11 ilmeğim vardı. Burada kesimlerde haroşa kullanmıştık ama devamında ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü öreceğiz. Buradaki ilmeklerimi de yine ters olarak örüyorum artık, 11 ilmeğimi. Şimdi bir diğer kenarımıza geçtik, şu kenarımıza. Buradan da yine 24 ilmek çıkaracağız. Karşıdan 24 ilmek çıkartmıştık. Buradan ilmek çıkartırken de hanımlar ilk sarı kenar ilmek yerine girerek çıkaracağız. Hani bu bölümde ip geçişleri olduğu için, hani patiğimizin ön bölümünü örerken ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmeden alıyordum. Fakat ip geçişlerinde ilk ilmeklerimizi ördük. Buralarda bakın, 2 tane siyah, 2 tane sarı ilmek yeri görünebilir. Fakat biz bir tane sarıdan, bir tane siyahtan olacak şekilde birer birer ilmek çıkaracağız. İlmek sayıları tam olsun diye. Buradan ilmek çıkartırken şişimi arkadan sokup hanımlar şöyle önden çıkartıyorum. İlmeklerimizi burada bu şekilde çıkartıyoruz. Bir tane sarı olan yerden çıkarttım. Şimdi siyaha giriyorum. Şöyle arkadan ilmek çıkartıyoruz. Hani böyle şu bölüm, bakın şu bölüm, yoksa hani buradan da şu şekilde ilmek çıkartırsak, normal şöyle düzden ilmek çıkartırsak şu bölüm ön yüze denk gelir, görüntü bozulur. Bu nedenle şöyle arkadan girip bu şekilde ilmek çıkaracağız. Bu şekilde zorlananlar da olabilir. Benim gibi bakın, bayağı bir zorlanıyorum. Buradan da hanımlar şöyle ilmek çıkartabilirsiniz. Bakın, patiği şöyle çevirin, ön yüzünü tığ yardımı ile bakın sıradaki kenar ilmek yerine girerek
şöyle ilmeğinizi çıkartıp şişinize takın. Bu şekilde de yapılabilir. Bakın sırasıyla giriyoruz. İlmek çıkartıyoruz. Şişimize takıyoruz. Bir tane sarı, bir tane siyah yerden böyle giriyoruz. Bakın burada 5 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. Şu 6. ilmeğim. Şu 7. ilmeğim. 8, 9, 10. 11. Siyaha girdim çıkarttım. 11 oldu. Şu 12. ilmeğim. Şu 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 ve son kenar ilmek yerine giriyorum. 24. ilmeğimi çıkarttım. 24 ilmek de bu taraftan çıkarttık hanımlar. Artık patiğimizin bu arka bölümüne geçtik. Bu aşamada hemen bir sıra daha öreyim, size göstereceğim. İlk 7 ilmeğim haroşa. Haroşalarımı hemen arka yüzde düz örüyorum. İlk 7 ilmeğimi haroşa düz olarak örüyorum yine. 5. Şu 6. haroşa ilmeğim, şu da 7. Şimdi de ön yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam edeceğim. Şu diğer uca kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Patiğimizin arkası artık bu şekilde yapılacak hanımlar. Tabandaki ilmekleri 3 şişe ekledik. 3 şişe de bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle bir ilmeğimi yarım aldım. Bir de siyah ipi çok zor görüyorum. Yaşlandım artık. Gözüm de görmüyor. Ve çok da siyahı ayırt edemiyorum. Bu şekilde, hatta yarım ilmek almışım yine. Şöyle ilmeklerimi düzelterek götüreyim ki sağlam olsun patiğimiz. Evet, düz olarak ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Şimdi tavana geldim. Tabandaki 11 ilmeğimi de yine düz öreceğim. Şöyle bir sonuncuyu da ördüm. Diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örmeye devam edeceğim. Arka bölümde yapacağımız işlem bu hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Bakın kenarda son 7 ilmeğim kaldı. Haroşam, bunu da yine düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde ilk 7 ilmeğim haroşa. Bunları düz öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için diğer uca kadar ters öreceğim. Patiğimizin arkasında başka yapılacak detay, model anlatımı hiçbir şey yok. Arkası bu şekilde örülecek patiğimizin. Şöyle. Hatta bu 11 ilmeği de, şurada 11 ilmeğimiz vardı tabanda. Altısını bir şişe, altısını diğer şişe takarak yine şiş sayılarında azaltabilirsiniz. Bu 11 ilmeği diğer şu yandaki 2 şişe paylaştırabilirsiniz. İşte o şekilde de yine şiş sayıları azalır. Birazdan ben de yapacağım zaten. Bakın bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Zaten birkaç sıra ördükten sonra bu arka bölüm açılacak. Örmek daha rahat, örmesi daha rahat hale gelecek. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Haroşa olduğu için bunları düz öreceğim. Hanımlar, patiğimizin arkasında yapılacak işlem sadece bundan ibaret. Tekrar geri döneceğiz. Ön yüzde diğer uca kadar ilmekleri öreceğiz. Geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri öreceğiz. Gideceğiz, geleceğiz. Patiğimizin arkası bu şekilde ilerleyecek. Bu şöyle hanımlar.
Arka bölümüne böylece geçtik. Şöyle baktığımız anda siyahtan çok görünmüyor ama burada bir diş haroşam oldu şu kenarımda. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne şu haroşa sıralarını sayacak olursak toplamda 19 diş 19 sıra haroşa ördüm. Sizler bu aşamada hanımlar patiğinizi ördükçe şöyle bir ayağınıza giyin, ölçün, deneyin. Bu arka bölümü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Hani bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte arka bölümü kendi ölçülerimize göre örelim gelelim. Sonra topuğumuzu birlikte keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Bu aşamada şişlerim, ilmeklerimi de iki şişime ayırdım. Ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Öncelikle hanımlar bu bölümde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. İlk 25 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 26. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık. Burada da 26. da kesim yaptık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 6 ilmek kaldı. Bu 6 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Bakın bu aşamada arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrardan geri döndük. Ön yüzdeyiz ve bu aşamada bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeğimizi öreceğiz. 26.'yı örerken kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmek ördüm. 26.'yı örerken öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İlk bir önceki sırada burada 6 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 1 ilmek eksildi. 5 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 25 ilmeği örüp 26.'yı örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan son 5 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 5 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, topuğumu kestim ve geldim. İlk başta bu sol tarafa 26 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Patiğimizin topuğu oluştu. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son 2'şer ilmeğim kaldı. Yine bunları da alıyorum aynı şekilde. İkinciyi ilkin içinden geçirdim. Tığımdakileri topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Sonra da buraya 2 tane sıkı bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şöyle bir güzel gizleyelim. Sonra topuğumuza bakacağız. Bu şekilde bir de önlerde şöyle başlangıç ipimiz vardı minik.
Bunu da yine şöyle arka ilmek aralarından sıkılayarak şöyle bir güzel gizleyelim. Hanımlar, bu ip gizleme işi gerçekten önemli. Hani patiğimizin içinde içi tertemiz görünsün. Hani ayağı giyince falan böyle patiğin üst bölümüne çıkınca gerçekten çirkin bir görüntü oluşturuyor. Böyle sökük patikler gibi oluyor. Hemen şurada da minik bir ucum varmış. Gizlemişim ama kenarı dışarıda kalmış. Şöyle bunu da gizledim. Evet, patiğimizi tamamladık. Hemen şöyle topuğumuza bakalım. Şöyle gizli kesim gayet şık, güzel, tertemiz oldu. Görüntü itibariyle hanımlar patiğimiz böyle. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi. Güzel, şık, hoş bir patik oldu. Umarım beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Sizler dilediğiniz renklerle, çok pardon, telefonu kaydırdım, özür dilerim. Videonun sonunda olabilir böyle aksilikler. Evet. Evet hanımlar, patiğimi de şöyle giydirdim manken ayağıma. Gayet de esneklik payını da göstereyim bir şekil. Evet. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.